Merhaba değerli dostlar. Solfej konularımızın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü işleyeceğimiz ana başlıklarımızı sıralayalım. Gamlar olacak. Yani diğer Türk müziğindeki ismiyle diziler olacak. Majör ve minör gamlar üzerine yoğunluk vereceğiz dersimizde. Hızlıca başlayalım. Öncelikle aralıklardan bahsedelim. İki nota arasındaki mesafeye aralık diyoruz. Aşağıda örnekte mesela şu an ekranlarımızdaki örneğimizde aralıklarımızın bölüm bölüm vermişiz ve boyutlarını belirtmişiz. Boyut dediğimiz nedir? Tam ses ve yarım ses olarak nitelendireceğiz. Ve şunu öncelikle bilmeliyiz. Yarım tamdan küçük olduğu için yarım aralık ve tam aralık nitelendirdiğimizde elbette ki iki tane yarım topladığımızda bir tam olacağı için bunu bir mesafe ölçüsü olarak da düşündüğümüzde anlamamız daha kolay olacak. Örneğin La ile La arasında bir kromatik gam yapmışız. Kromatik dediğimizde nedir? Diyez ve bemol konularını daha önceki derslerimizde işlemiştik. Bundan ötürü şu an değinmeyeceğim. La, La diyez, Si, Do, Do diyez, Re, Re diyez, Mi, Fa, Fa diyez, Sol, Sol diyez ve La diye bir gam yapmışız. Ve dikkat edersek Si ile Do arasına bir diyez ve Mi ile Fa arasına bir diyez koymamışız. Çünkü zaten Si ve Do arası ve Mi ile Fa arası yarım ses olduğundan dolayı buraya değiştirme işaretimiz, arızalı işaretlerimiz gelmez. Ve şunu hemen bu şekilde özetleyebiliriz. Mi, Fa, Si, Do arası yarım ses. Diğer seslerimizin arası ise tam sestir. Bu örneğimizde kromatik yaptığımız için bütün seslerimizin aralığını yarım ses olarak vermişiz. Diğer aşağıdaki örneğimize bakalım. Bu sefer de bemolleri kullanmışız. La, Si bemol, Si, Do, Re bemol, Re, Mi bemol, Mi, Fa, Sol, Sol bemol, La, La bemol ve La diye devam etmişiz. Burada da yine bir kromatik dizgimiz var. Burada da yine Do ile Fa'ya bemol gelmemiş. Nasıl ki yukarıdaki örnekte Si ile Mi'ye diyez gelmediyse burada da Do ile Fa'ya herhangi bir şekilde bemol işareti koyamıyoruz. Diğer örneğimize geçelim. Şimdiki anlattıklarımızı daha toparlayıcı bir anlatımla bu örneğimizi inceleyeceğiz. La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La diye yani diyatonik gerçek seslerde, ana seslerde kullandığımız bir gam yapmışız. Burada ise yine Si, Do ile Mi, Fa arasında yarım ses, diğer sesler arasının tam ses olduğunu görüyoruz. Şimdi gam yaptık diyoruz. Gam nedir? Ondan bahsedelim. 8 bitişik ve komşu notanın meydana getirdiği müzikal şekle gam diyoruz değerli dostlar. Kalın sesten başlayıp ince seslere doğru çıkan diziye çıkıcı gam, ince seslerden başlayıp kalın seslere doğru yani portenin tersine doğru aşağı doğru inen diziye ise inici gam diyoruz. Hemen örneklerimizi de görelim. Yine La üzerinden çıkıcı ve inici gam örneklerini verdik. Şimdi bir de derecelerden bahsedeceğiz. Derece dediğimiz esasında gamın başlangıç notasından itibaren bitiş notasına kadar olan sıralamaya verdiğimiz sayılardır diyelim. Örneğin La gamı yaptığımızda La'dan La'ya kadar gidecektir ve birinci derecesi La olacak, ikinci derecesi Si yani 8'e kadar gidecek. Bu da nedir? Derecelerimizi belirtiyor. Dereceleri çünkü biraz sonra çok sık kullanacağız. Derecelerimizi şu şekilde de isimlendiriyoruz. Karar. Şimdi Do gamı ekranımıza geldi. Do ile Do arasında bir gam yapmışız. Eksen veya kararda diyebiliyoruz. Toniktir bu. İkinci derecemize yani Re'ye eksen üstü süpertonik diyebiliriz. Üçüncü derecemize ortanca medium. Dördüncü derecemize alt çeken subdominant. Beşinci derecemize çeken dominant. Altıncı derecemize alt orta, alt ortanca, submediant ve 7. derecemizde yeden olmuş oluyor. Derecelerimizi de gördükten sonra artık
majör ve minör konularına geçebiliriz. Majör dediğimizde aklımıza büyük aralıklar, minör dediğimizde ise aklımıza küçük aralıklar gelecek. Majörün tanımını kısaca şu şekilde kurallar içerisinde belirtirsek 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım ses aralığına majör dizi diyoruz. Majör bir gamdaki arızaları ve gamların aldığı sesleri bulabilmek için 2 tane yöntem kullanacağız. Birisi uzun bir yöntem, ikincisi biraz daha pratik bir yöntem. Birinci yöntemde 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım ses aralığına uydurmamız gerekiyor. Yani tek tek notaların aralığını buradaki kurala uydurarak majör bir dizi olmadığını anlayacağız. Ancak bu yöntem çok da pratik bir yöntem değil. Daha pratik bir yöntem var. İkinci yöntemimiz majör ve minör beşli çember dediğimiz bir yöntemimiz var. 5. derecesinden yola çıkarak işlemler yapacağız. Bu yönteme beşli çember denmesinin sebebi de tam beşli aralıklarda ilerliyoruz. Bundan dolayı beşli çember diyoruz. Ve tonal donanımdan bahsetmiştik. Alterasyon işaretlerini görürken şimdi tam anlamıyla o ders işimize yarayacak. Çünkü yazımlarda yani nota yazımlarında donanım neye göre alır? Buradaki majör kavramlarına ve minör kavramlarına göre donanıma arıza işaretleri koyarız. Ve donanım neydi? Bir porteyi olduğu gibi ilgilendiriyordu. Yani o port üzerindeki bütün notalarımızı bizim diyez veya da bemol yapıyor idi. Şimdi geçiyoruz bizim pratik yöntemimize. Şu anda bir çember geldi ekranımıza. Çemberi teferruatlı açalım. Bu konumuza vakıf olalım. Do majörün ve hemen şunu söyleyeyim. Dışarıdaki harfler biliyorsunuz harfleri artık C, Do demekti. Bunları daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Dışarıdaki harfler majörleri, içerideki harfler ise minörleri belirtiyor. Ortasındaki port işaretimiz ise donanımını belirtiyor. Yani alacağı arızaları belirtiyor çemberimizde. Do birinci majörümüz bizim. Yani do majör. Bakıyoruz arasına herhangi bir arıza almamış. Bütün notalarımız natürel. Hemen geçiyoruz sole. Sol'de fa diyez arızasını almış. Şimdi do'dan sole nasıl geçtik? Bunu biraz açalım. Do, mi, sol. Yani daha uzun gidelim. Do, re, mi, fa, sol. 5. derecesi sol olmuş oluyor. Bunu zaten beşli çarp olarak belirttik. Ve arızayı da şöyle düşünebiliriz. Sol majörde neden fa diyez arızası alıyor? Pratik bir şekilde şöyle aklımızda kalabilir. Sol majörden yani sol notasından bir tam ses geri gidersen fa oluyor. Ve bu arızalı notaları da bu şekilde algılamamız kolay olacak. Sol majörden re majöre gitmişiz çarkın 3. bölümünde ve sol, si, re nedir? Beşlisi re olmuş oluyor. Buradaki arızalar ise fa diyez re yani bir önceki arıza devam edecek. Sol majörün arızası devam etti. Fa diyez re do diyez olacak. Re'den bir önceki neydi? Do idi. Fa diyez ve do diyez oldu. Re majörden sonra geçiyoruz şimdi 4. majörümüze. La majör. Fa diyez, do diyez, sol diyez oldu. Ve bu döngü beşli beşli devam ediyor. La'dan mi'ye, mi'den si'ye, si aynı zamanda nedir? Do bemol olarak da nitelendiriyoruz ara ara. Parantez içerisinde do bemol olduğunu belirtmişiz. Ve fa diyez sol bemoldür. Do diyez, re bemol, la bemol, mi bemol, si bemol ve fa'da noktalamışız çemberimizin majör kavramlarını. Aynı şekilde içerideki minör kavramların da alacağı arızalar aynı olduğundan dolayı biraz sonra ilgili minörü göreceğiz. O şekilde de pratik bir şekilde yaklaşacağız olaya. Do majör nasıl arıza almıyorsa hemen altına bakıyoruz minör çemberine. A diye yazdığımızda la'dır. Minör olduğunu belirttik. Ve bu da arıza almayacaktır. Yani la minörde arıza almayacak. Nasıl ki sol majör fa diyez arızasını alacaksa mi minörde fa diyez arızasını alacak diye bu konuyu beşli çemberi burada bitiriyoruz. Değerli dostlar, doğal majör, armonik ve majör ve melodik majör olarak 3 tane majörü irdeleyeceğiz.
Ve sonra minör konusuna geçeceğiz. Hemen hızlıca majör konusunu bitirelim. Doğal majör, yani biraz önceki anlattığımız 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım dizisi doğal majörün dizisidir. 3. ve 4. ile 7. ve 8. dereceleri arasında yarım ses, diğer dereceler arasında ise tam ses olan dizidir. Bu arada dizi diye çok sık söylüyoruz. Hem gam diyoruz hem dizi diyoruz. Batı'da, Batı müziğinde gam diyoruz, Türk müziğinde dizi diyoruz ama Türk müziğinde, Türk musikisinde dizi kavramı çok farklı bir şekilde açılıyor. Yani oradaki arıza işaretleri daha da artıyor, komalar artıyor, dokusu parçaya bölünüyor, bir tam ses vesaire. Biz çünkü gitar, keman ve bağlama göreceğimiz için Türk musikisindeki dizilere çok fazla değinmeyeceğim şu anda. Evet, doğal majörde do majör gamı çizmişiz ve nedir? Do ile re arası, sadece yarım sesleri belirtmişim burada. Do ile re arası tam ses, re ile mi arası tam ses. Ne oldu? 2 tane tam sesimiz çıktı. Mi fa arası yarım ses, 2 tam 1 yarımımız oldu. Fa sol arası tam ses, sol la arası tam ses, la si arası tam ses, 3 tamımız da çıktı. Si do arası yarım, 1 yarımımız da çıktı. Ne demiştik? 2 tam 1 yarım, 3 tam 1 yarım bizim majör kavramımızı oluşturuyordu. Ve bu kavramı oluşturduğu şekle de doğal majör diyoruz. Ve bu dizimize de artık do majör dizisi diyoruz. Armonik majöre bakıyoruz. Dizinin 6. derecesi yarım ses pesleştirerek elde ettiğimiz bir majör kavramıdır. Armonik majörde 3 yarım ses vardır. Şu an örneğimize bakıyoruz. Nedir? Mi fa arası yarım, si do arası yarım zaten. Sadece 6. dereceyi pesleştirdiğimiz için araya ne geldi? Sol la arası, yani sol ile la bemol arası yarım ses olmuş oldu. Melodik majörde ise armonik majörde 6. ve 7. derecelerdeki artık ikili aralığı 7. derecenin pesleşmesi ile melodik majör oluşuyor. 6 ve 7. derecelerde bemol olmuş oluyor. Yani ne yaptık? Sol ile la bemol ile si bemol arasını işlemiş olduk melodik majörde. Majör konusuyla bu videomuzu bitiriyoruz. Şimdi öncelikle majör kavramını iyice oturttuktan sonra minör kavramını izlemeniz daha mantıklı olur. Sağlıcakla kalın.